Merhaba arkadaşlar, 2024'ün ilk videosuyla sizlerle birlikteyim. Arayı açmamak lazım tabii ki. Çok işlenecek konu var arkadaşlar. Bu sene güzel geçecek eminim. İçime öyle bir his doğuyor zaten. Hemen konularımıza başlayalım. İnşallah bu sene güzel paralar kazanacağız, güzel şeyler öğreneceğiz. Hep birlikte büyüyeceğiz tabii ki. Bugün bir eklenti tanıtacağım. Yakın zamanda yani bir hafta olmadı belki. Bir takipçi arkadaşımızın sormuş olduğu bir soru vardı. O soruya istinaden eklentiyi buldum. Bu eklentiyi tanıtacağım eklentiyi buldum. Belki işinize yarayabilir, yaramaz bilemiyorum ama kenarda köşede kalsın, dursun böyle bir şey. Lazım olduğu zaman da kullanılır tabii ki. Eklenti çok basit, çok kolay bir eklenti. Yalnız şöyle söyleyeyim, şu anki WordPress sürümümüzde güncel değil. Bu sürümle test edilmemiş tabii ki, öyle gözüküyor. Ben test ettim. Arkadaşımızla da hatta o da test etti. İşini gördü, problemini çözdü. İlk eklentimiz 2024'ün ilk eklenti videosu bu tabii ki. Bir WooCommerce üzerinden gelecek. Hemen eklentiye bir geçelim, inceleyelim. Ondan sonra da uygulamasını yaparız. Anlatacağım eklenti bu arkadaşlar. Aslında Türkçesine de hemen bakalım. WooCommerce için ek sipariş etme. Yani bunu şöyle düzeltmemiz lazım. WooCommerce siparişlerine ek dosya yükleme gibi bir şey diyeyim. Bu ne işimize yarar diyeceksiniz. Tabii ki şöyle bir şey. Bakın tanımda da zaten burada anlatıyor. Bir siparişinize bir dosya ekleme imkanınız var. Yani aklıma şunu getirdi benim de. Mesela sitenizde bir fatura eklentisi yok. Yani bir fatura göndermiyorsunuz icabında. Öyle bir eklenti kullanmıyorsunuz ama siz bir fatura bastınız. Manuel olarak bir fatura. Printer'dan çıktıdan aldınız filan. Bunu tarattınız böyle bir güzelce. Onu PDF olarak mesela dosyaya ekleyebilirsiniz arkadaşlar ve siparişe gönderirsiniz. Onun haricinde resim ne bileyim yani böyle dosya ekleme eklentisi bu aslında siparişlere. Basit, çok basit, kullanışlı ama dediğim gibi biraz aradım var mı farklı bir eklenti bilemiyorum. Bunu buldum. Bu da iş görüyor. Denedim, test ettim. WordPress'in 6.2.3 sürümüne kadar test edilmiş. Biz 6.4.2'de de test ettik. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Manuel olarak da gönderebiliyor. İsterseniz otomatik olarak bile gönderebiliyor. Siparişler tamamlandığında otomatik bile gönderebilir ve takip edebilirsiniz. Bu linki tabii ki videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Lütfen okuyun. Çok fazla bir şey yok aslında ama olsun. Gene de okuyun, inceleyin, bakın. Geliştiricinin web sitesi yok. Bunu herhalde hayrına yapmış bu eklentiyi. Bir ücretli falan da satmıyor. Çok fazla da bir öne çıkmamış. Güncelleme yapılmadığından mı artık ya da ne bileyim ihtiyaç duyulmadı ya da kimsenin aklına gelmemiş de olabilir. Eğer buna benzer farklı bir eklenti kullanıyorsanız bu işleri sağlayan lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. O eklentileri de inceleyelim. Uyarımızı yapıyoruz ve sayfamıza geçip orada artık kurulumunu yapalım ve test edelim. Testimizi gene bir test e-ticaret sayfamızda yapacağız. Biliyorsunuz mağaza vpalemi.com'da falan burada yapacağız testimizi. Bir e-ticaret sayfası arkadaşlar. WooCommerce tabanlı tabii ki. WooCommerce de var. WordPress tabanlı WooCommerce e-ticaret sistemini kullanmakta. Şimdi burada yapacağız. Hemen kontrol panelimize bir geçelim ve eklentiyi kuralım. Eklentilere geldim. Yeni eklenti ekle diyorum ve arama kısmına açılsın tabii ki. Arama kısmına da hemen eklentimizin ismini yazdım ve otomatik çıkacak zaten şimdi. Gördüğünüz gibi bu değil tabii ki. Gördüğünüz gibi derken bu değil. Şu arkadaşlar 4. sırada çıkıyor. 700'ün üstünde etkin kurulum olmuş. Bakın son güncelleme 9 ay önce. Eklentinin çok fazla böyle güncellenecek demeyeyim. Bir şeyler eklenebilir belki ama çok böyle güncellenecek bir şey yok gibi. En azından ama bir güvenlik şeyi olabilir. Açığım olur olmaz mı bilemiyorum. O yüzden de bunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu anki WordPress sürümümüzde güncel değildir. Bakın denenmemiş diyor zaten. Burada da yazıyor zaten bunu. Onu da söyleyeyim. Şimdi eklentiyi kuralım ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Sol tarafta bakın burada zaten hemen geliyor. Sayfaların altında bir sekme olarak açıldı. Üstüne basın. Bakın bu şekilde. Bu kısımda zaten gönderdiğiniz, eklediğiniz artık fatura olur, resim olur, ne bileyim dosya olur, bir şey olur işte. Neyse artık. Burada göreceksiniz zaten tarihli, isimli falan işte. Ayarlar kısmına geliyorum. Şimdi bu eklentinin dil dosyası zaten yaptım, Türkçeleştirdim arkadaşlar. Onu da forum sayfamızda biliyorsunuz. Forum sayfamızda paylaşıyorum bunları ücretsiz olarak dil dosyalarını. Oradan da dil dosyalarını alıp sitenizde eklentiyi Türkçeleştirebilirsiniz. Ne yapalım? Şimdi ben bir logo üzerinden Türkçe dil dosyasını yükleyeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Eklentinin dil dosyasını yükledim. Yalnız hemen şurada bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar dil dosyasını sistem klasörüne yükleyin. Geliştirici kısmına yüklediğinizde dil dosyası arkadaşlar yani bu şeyler çevrilmiyor. Sistem tarafına yüklediğiniz zaman dil dosyasını böyle Türkçeleşiyor.
Onu da bir hatırlatma yapayım. Yüklediğinizde işte niye çevrilmedi falan derseniz o şekilde değiştirin zaten. Diğer eklentiler için de aynısını diyorum. Geliştirici de olmazsa sisteme yükleyin. Ama geliştirici ve sistemde yüklediğiniz zaman dil dosyaları güncellemelerde silinme ihtimali vardır. Onu da söyleyeyim. O yüzden bilgisayarınızda bir yedeğini bulundurun. Şimdi ayarlar kısmında bakın ayarları bu. Yani çok fazla böyle bir şey yok. Buralara gerekli olan kısımları dolduracağız. Ben hemen şurada zaten testimi yapmıştım ya. Şunları alacağım, kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım hemen. Şimdi konu gönderdiğimiz e-postanın konusu arkadaşlar. Mesajda da işte içeriğinde böyle bir şey yazacak. İşte sitesinden yapmış olduğunuz. Buraları istediğiniz gibi doldurun. Şunları kullanabiliyorsunuz. Bakın site diyor işte title yani ismi ya da bir de sipariş numarası. Düğme metni ön izleme demiş. Burada biz ne almışız? Faturayı göster demişiz. Yani biz fatura ekleyeceğiz siparişe. Dediğim gibi bir sipariş fatura eklentisi kullanmıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. E-faturanız vardır. Oradan işte gönderebiliyorsunuz gerçi müşteriye ama icabında bu şekilde buradan da gösterip ne olur sitenizdeki hesaplarda orada sabit kalır fatura. E-fatura faturası tabii ki. Oradan çok çabuk da ulaşabilir. Ya da işte e-fatura kullanmıyorsanız da normal manuel bir fatura yazıyorsanız onu taratıp icabında PDF'e çevirip buradan siparişle birlikte gönderebilirsiniz. Şimdi buraya da ön izlemeye de şunu yazalım. Bunun düğme metni demiş. Buna bastığı zaman işte e-postada direkt PDF işte neyse artık ne yüklediyseniz oradan gösterecek. Otomatik e-posta bildirimleri. Fatura eki eklendikten sonra mesajların otomatik olarak gönderilmesini etkinleştirir. Buna basarsanız direkt otomatik olarak gönderir. Tamamlanan sipariş e-postası. Sipariş tamamlandığı zaman o sıraya kadar mesela işte kargolama işlemlerini yaptınız, ettiniz, hepsini gönderdiniz. Faturayı da kestiniz. Dosyayı yükledikten sonra siparişi tamamlandıya çevirdiğinizde otomatik olarak gönderir. Biz şimdi manuel olarak göndereceğiz tabii ki. Bunu kaydediyorum. Bu şekilde ayarları kaydettim. Bakın fatura ekleri diye işte Türkçe yani bunu tabii Türkçe dil dosyalarını logo üzerinden istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız çok fazla bir şey yok. 20 tane satır var zaten. Onları değiştiriyorsunuz. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi geldim siparişlere bir test yapalım. Hatta şöyle geçeyim bir dakika. Şimdi mağazamıza bir geldik. Bir tane sipariş oluşturalım. Ya manuel bir tane sipariş oluşturacağım. Manuel bir sipariş, banka havalesi bilmem ne falan işte neyse. Tamam. Tamam işte. Sipariş onayla diyorum. Bir tane siparişimiz oluştu. Hatta bakalım yeni sipariş diyor bilmem ne falan işte. E-postası geldi. Tamamdır. Şimdi siparişler kısmına gelelim. Şimdi ödeme bekleniyor diyor. Geldik. Siparişin içine giriyorsun. Şimdi bakın burada zaten bir bölüm açıyor. Fatura eki diye işte açmış. Dosya seç. Buradan bir dosya yükleyelim şimdi. Ben şöyle örnek bir PDF dosyası yükleyeceğim. Ekle diyorum. Daha sipariş ödeme bekleniyor. Bakın ödeme bekleniyor kısmında. İsterseniz dediğim gibi bunu tamamlandı olarak da yapabilirsiniz. İşte hazırlanıyor falan işte tamamlandı. Otomatiğe bağlarsanız tamamlandığı açtığınızda tamamlandı yapıp güncelle dediğinizde otomatik e-posta gönderir. Ama ben şimdi manuel olarak göndereceğim. Ne dedik? Dosyayı ekledik. Şimdi hemen fatura ekleri kısmı. Şunu bir güncelleyeyim. Tamam güncellendi. Şimdi fatura eklerine geliyorum. Bakın dosyayı eklediğim zaman burada zaten saatini ve tarihini gösteriyor. İşte fatura artık fatura ismi neyse burada ismi çıkacak ve sipariş bakın bağlantılı olduğu siparişi gösteriyor. Siparişe tıkladığınız zaman otomatikman zaten siparişe gideceksiniz. Buraya ekledik çünkü. Ne yapıyoruz? Tekrar geldim. İşte yazar bilmem ne falan. Burada iki tane işlem var zaten. İsterseniz bunu manuel olarak gönderin ya da silersiniz. Şimdi manuel olarak gönderiyorum bunu. Gönder dedim. E-posta bakalım nereye geldi? Info VP alemiymiş. Evet oraya gelmiş. Neyse bakın sipariş alındıktan sonra bu şekilde müşteriye e-postayı gönderdik. Bakın 2409 nolu bilmem ne diyor. İşte yazıyor faturayı göster. Faturayı göster sekmesine tıkladığında direkt olarak burada faturaya ulaşacak arkadaşlar. Bu kadar. Çok böyle karman çorman bir şey değil. Şimdi bu kalsın. Şunu bir kapatalım. Bir de otomatik olarak deneyelim arkadaşlar bunu. Otomatik nasıl yaparız bunu? Ona bir bakalım. Bir tane daha sipariş yapacağız şimdi. Bir sipariş daha oluşturalım. Ama ilk önce fatura ekleri ayarlara geliyorum. Otomatik e-posta bir fatura eki eklendikten sonra mesajların otomatik olarak ekledikten sonra direkt göndermesi var. Bir de tamamlanan sipariş olarak var. Şimdi şöyle ikisini de seçeceğim. Onu yaptık. Kaydedelim. Şimdi bir sipariş daha oluşturacağım. Şunu alalım. Tamam. Bunun bir ismini değiştirelim mi? Kapıda ödeme diyelim bu sefer de. Onayla. E-postamıza bir bakalım. Info. Siparişiniz alındı. Şimdi orada herhangi bir şey var mı? Yok. Geldik siparişlere. Otomatik olarak şunu hazırlanıyor zaten demiş. Buraya dosyayı seçeceğim. Ekle diyeceğim. Ve güncelle diyeceğim. Bakın e-posta
büyük bir ihtimalle geldi. Bakın 2004 nolu Süper'in e-faturası. Otomatik olarak eklediğinizde direkt olarak gönderdi size. Yani müşteriye gönderdi. Pardon. Müşteriye gönderdi. Tamam. Güzel. Şimdi bir de tamamlandı olarak yapalım bunu. Güncelle diyorum. Bakın. Bizimle alışveriş yaptı. Teşekkürler bilmem ne. Bu şekilde faturanın yani bu e-postanın burada bu şekilde gösterebiliyor. Dediğim gibi eğer bir faturalama eklentisi kullanmıyorsanız ya da bunu farklı bir şey alanlarda da kullanabilirsiniz. Ne olabilir? Mesela fiziki ürün değil de sanal ürün, dijital ürünler falan satarken de bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Ne bileyim nerelerde yani ihtiyacınız olur diye düşünüyorum, belki olur olmaz. Yani görüntülü dediğinizde direkt olarak gene PDF'i açacaktır. Bu kadar basit bir eklenti ama bana sorarsanız yaptığı işlem çok iyi. Güzel yani. Eklenti bu şekilde arkadaşlar. Basit bir eklenti. Kullanışlı mıdır, kullanışlı değil midir bilemeyeceğim. Artık sizin yorumunuza kalmış. Kıyıda köşede kalsın. Gene lazım, ihtiyacı olan birisi varsa seyreder ya da işte buradan bu eklentide ya da buna benzer bir eklenti bulabilir. Araştırmasını yapabilir. Öncelikle bu soruyu bana yazan, yani bu sorununu yazıp nasıl olur diye yazan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum kendisine. Böyle bir konuyu da bana çıkarmış oldu en azından. Sizinle de paylaşmak istedim. 2024 yılının ilk videosu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğen atın. 2024 yılında kanalımızın inşallah kat ve kat daha da çok büyüyeceğini ve daha çok arkadaşımıza ulaşacağını düşünüyorum. Faydalı olursak ne güzel, ne mutlu bize tabii ki. Bir beğeni, bir yorum ve abone de değilseniz lütfen abone olun ki bana destek olun arkadaşlar. Daha hızlı şekilde büyütelim kanalımızı. Bir sonraki videom aslında topluluk sayfasında paylaştım. Güzel bir sektör videosu hazırlıyorum. Yani resimlerini de paylaştım, gerçi oradan da anlaşılıyordur. Emlak sitesi arkadaşlar. Bir emlak eklentisi, güzel bir eklenti, benim hoşuma gitti. Çalışıyor. Tabii ki artıları ve eksileri olacak ama ücretsiz, bakın ücretsiz diyorum gene. Ücretsiz olarak ben beğendim. Güzel. Çalışma mantığı da çok güzel. Yalnız dezavantajı neyse, onu söylemiyorum. Videoda söyleyeceğim. Bir sonraki videom büyük bir ihtimalle o olacak. 2 bölümde yapabiliriz. Normalde 2023 yılında yaptığım emlak sitesi biraz şeydi böyle, nasıl diyeyim, 4 bölüme ayırmak zorunda kaldım. Çünkü teferruatı fazlaydı. Bunda belki o kadar olmayacak. Ayırabiliriz. 2 bölümde yapabiliriz. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.